Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük 20 ilmekle bir lastik başladım. Haroşa lastik olarak 2 sıra yaptım. Şu anda şişimde 20 ilmeğimiz var. Bu modeli kurmak için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben bu şekilde ayarladım. Toplamda 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bir sıra düz örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz var. Evet. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmadan arkadaki ikinci ilmeğimi de aldım. Onu da düz ördüm. Yine şişimden çıkarmıyorum. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Bakın şişimde şu anda 3 ilmeğim var. 3 kez de örmüş oldum. Şişimden çıkardım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Önce birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkarmadım. İkinci ilmeğimi de beraber ördüm. Daha sonra çıkarmadan üçüncü ilmeğimi de aldım. 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Önce birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkarmadım. 1 ve 2'yi de aldım. İkisini bir düz olarak ördüm. 2 burada, bir de arkadan aldım. 3 ilmeği de toplam düz örerek şişimden çıkarttım. 1, ikinci ilmeği de aldım. Üçüncü ilmeği de aldım. Tek tek düz olarak ördüm. Birinci ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan 1 ve 2'yi de aldım. Düz olarak ördüm. 2, bir de arkasındakini aldım. 3 ilmeği birlikte düz örerek şişimden çıkarttım. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3 ilmeğimiz kaldı. Bunda da aynı işlemi yapıyorum. Önce birinci ilmeğimi ördüm. Sonra 1 ve 2'yi birleştirerek ördüm. Daha sonra 2 ve 1, 2, 3 ilmeği birleştirerek üçünü bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geldik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpim arka tarafta kalacak şekilde ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Bakın üçlü grubu önce birini ters ördüm, ortadakini örmeden aldım, bir ters daha ördüm. Sıradaki üçlüye gelince yine birinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpim arka tarafta kalacak şekilde ortadaki ilmeği, ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki üçüncü ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Bu üçlü grupları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir ilmek örmeden al, bir ters ilmek daha ör. Yine üçlü gruba geldim. Aynı şekilde birinci ilmeğimi ters ördüm. 2'yi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde devam edelim. Bir ters,
Bir ilmek örmeden al, bir ters ilmek daha yapalım. Son üçlü gruba geldim. Bir ters ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden almıştım. Şimdi ipi kendimden tarafa aldım. Yine örmeden aldım. Bir düz, ön yüzünde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzünde düz olarak örüyoruz. Ve ortadaki ilmeği yine örmeden alıyoruz. Bu defa ipimiz kendimizden tarafta. Bir düz daha. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden aldım. Bir düz, iki düz diyelim. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki düz ilmek örüyorum. Yani ilmeklerimiz zaten düz. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İki düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim de yine düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani 5. sıra ön yüzünde düz, 6. sıra arka yüzünde ters olarak örelim ilmeklerimizi. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay ve zevkli örülen bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bakın bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle. Tabii ki ilerledikçe kendini daha güzel gösterecek bir model. İsterseniz hemen bir kez daha kuralım. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde bir sıra düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. sıra arka yüzünde önce 1. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. 2. ilmeğimi de aldım. İkisini bir yani. Düz olarak ördüm. 3 ilmeği bir aldım. Arkadan bir tane daha kattım. 3 ilmeği bir düz örerek şişimden çıkarttım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Aynı şekilde yapıyorum. Bir kez düz ördüm. 2. ilmeğimi de aldım. İkisini bir düz ördüm. 3. ilmeğimi de aldım. Üçünü bir düz ördüm. Daha sonra 3 ilmeğimi şişimden çıkarttım. 1. ilmeğimi düz ördüm. 2. ilmeğimi de aldım. İkisini bir düz ördüm. 3. ilmeğimi de aldım. Üçünü birlikte düz ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ördüm. 1. ilmeğimi. 2. ilmeğimi de aldım. Beraberinde ikisini bir düz ördüm. 3. ilmeğimi de aldım. Üçünü bir düz örerek şişimden çıkarttım. 1. ilmeğimi
düz ördüm. İkinciyi de aldım beraber. Düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de kattım şöyle. Üçünü bir düz ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde 3 ilmeğimi de ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın üçlü üçlü gruplar halinde ilmeklerimiz. Bu üçlünün birincisini ters olarak ördüm. İpim arka tarafta kalacak şekilde ortadakini örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi de yine ters ördüm. Bir ters, şöyle düzeltelim. Bir ters, ipim arka tarafta bir ilmek örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm. Üçlü üçlü olduğu için bu şekilde anlatıyorum. Bakın bu üçlünün birincisini ters ördüm. İpim arka tarafta, ortadakini örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi de yine ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim düz olanları düz örüyorum. Şu ön yüzünde örmeden aldıklarımı arka yüzünde de yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Bir, sıradaki ilmeğim de düz. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde yine örmeden aldım. İpim ama kendimden tarafta. 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Kenarda bir düzüm var. Bir de kenar ilmeğini ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. 5. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz şöyle oluşmaya başladı. Şu kısımlar şöyle kabarık kabarık. Harika bir model bence. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da bu şekilde hazırladım. Bunu lastiksiz başladım arkadaşlar. Bakın. Size fikir olsun. Bunu da şöyle 2 sıra haroşa üzerine başladık. İkisini de görmenizi istedim. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz böyle. Evet,
Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika, şöyle kabarık kabarık bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yani her türlü örgüye uyum sağlayacak bir model. Bence harika oldu. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle bırakayım. Evet. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modelleri? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.